Yaşam denen hadisenin her bir boyutta gerçekleşebilmesi için temel bir prensip var. Zaman, mekan, form uyumlaşması. Zamanın mekana, mekanda formla aynı frekansta titreşmesi şart. Zamanın, mekanın, formun titreşiminin aynı olması içinse öze ait cevherin eşlenebilmesi gerekir. Zaten öz, kendi cevherini işleyebilme kabiliyetinden dolayı aslında zamandan, mekandan ve formdan bahsedebiliyoruz. Cevher, bilince ait özler üçlüsünden bir tanesi. Diğeri neydi? Bilgi ve güç. Rotasyonlarını kimler sağlıyor? Yine öze ait keyfiyetler. Keyfiyetlerin rotasyonu altında özler üçlüsündeki bilgi, güç ve cevher işlenebiliyor, onlar kütlenebiliyor ve buna uygun olarak da her öze ait hasletler, yetenekler, melekeler çekirdek dünya dahil olmak üzere tüm boyutlarda sergilenebiliyor. Çekirdek dünyayı diğer boyutlardan farklı kılan ne? Çekirdek dünyanın diğer boyutlardan farklı kılan tek özelliği cevhersel yapının karakteri. Çekirdek dünya ve Samanyolu galaksisini oluşturan partiküllerin karakterleri hareketli, ışık, aktif karakterde. Biz bunlara alfa karakterde ifade edebiliyoruz. Diğerleri ne karakterde? Yerine göre altın, yerine göre durgun, asil ve rel karakterli olabilmekte. Karakterlerini anladık ama yine aralarında bir fark var. Alfa karakteri dediğimizde bizim anladığımız anlamda bir maddesel oluştan bahsedebiliyoruz. Yani dokunabiliyoruz, tutabiliyoruz, değil mi? Görebiliyoruz. Bizim işletebildiğimiz, görebildiğimiz, dokunabildiğimiz aralıklardaki bir maddesel oluşlardan bahsediyoruz. O yüzden ona maddesel boyut diyoruz. Alfa karakter diyoruz. Enerji kaynak saflarında iş biraz daha karışıklaşıyor. Dedik ki durgun karakterli, durgun ateşi aktif karakterli, altın ateşi aktif karakterli. Arasındaki fark frekans farklılıkları. Biri diğerine göre daha enerjitik diyelim. Daha seyyal, daha ince latif partiküllerden oluşmakta. Peki bu partiküllere ne diyoruz biz? Alfa karakteri oluşturan partiküller var. Beta karakterli partikülleri oluşturan var. Yani durgun ve altın karakterli partikülleri oluşturan var. Asile var, Ra var. Hepsinin temelinde aslında por var. Por neydi? Kuant altı partiküllerdi. Akseleramotor bilgelik öğretisinde biz bunlara stereoskum ifadesini de veriyoruz. Ama bir de onlardan daha ince latif karaktere sahip olan yine bir enerjitik oluş kategorisine girecek cevhersel bir değer var. Biz de ona ser diyoruz. Yani bu cevherin özü anlamında ser. En ince partiküler yapıya sahip. 7 tane seri bir araya getirdiğimizde por ve porlardan müteşekkil kuant yapıları, kuantlardan müteşekkil atom yapıları ve moleküler sistem diye devam ediyor ta ki biyolojik yaşam aktivitesi devreye girene kadar. Yani cevher kendini en alttan en üste kadar bu şekilde ifade edebiliyor, gösterebiliyor. Peki cevherin başka ne gibi özellikleri var? Bir cevherin işlenebilmesi için önce öze tabi olma hassasiyetini doğru şekilde devreye sokulması lazım. Yani ne demek bu? Öz kendi cevherini kullanırken mutlaka bulunacağı boyutun frekansına uygun ve karakterdeki bir cevhersel yapıyı kullanmak zorunda. Alfa karakterli bir boyutta bir öz kendine ait bir form teşkil etmek isterse hangi karakterde bir form kullanmalıdır? O zaman alfa karakterli diyeceğiz. Eğer enerji kaynak saflarında bir form kullanacaksa ya ona biz diyeceğiz ki altın karakterli, durgun karakterli, asil karakterli, Ra karakterli. Mutlaka bir form kullanmak zorunda. Formların hepsi kalıp. Yani robotik kalıp da diyebiliriz. Ama biz akseleramotor bilgelik öğretisinde robotik kalıp ifadesini daha çok androidal yapılar için kullanıyoruz. Yani çekirdek dünyada kullanılan robotik kalıplar için kullanılıyoruz. Cevheri işleyebilmek bilgi ve güçle oluyor demiştik. Peki bilgi ve gücü nasıl devreye sokabiliyor? Bir deneyimci öz, bir tanrısal öz nasıl devreye sokuyor? Kalıp kullanıyor. Pora program verme hassasiyeti var. İstediği gibi pora bilgi yükleyebiliyor. O yüzden biz onlara mikrobiyoçipler de diyebiliriz veya kutupsal duyargan robotik devre üniteleri de diyebiliriz. Ben çip benzetmesini porlarda özellikle kullanıyorum çünkü bilgi işleme açısından, sağlama açısından muazzam bir özelliğe sahipler. Bir poru kullanarak zaman karakterli bir
ortamsallık oluşturabilirsiniz. Mekan karakterli bir oluşumu devreye sokabilirsiniz ve form karakterli bir oluşumu devreye sokabilirsiniz. Bunu sağlayan kim? Yine tanrısal özler. Nasıl yapıyorlar? Sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarında muayyen mahiyet ve kıstaslarda bir süper güç boyutu oluşturulması isteniyorsa, o süper güç boyutunun karakteri illaki belli olacak. O belli olduktan sonra kendilerine ait çok özel teknolojik imkanları kullanarak zaman ve mekan bantlarını sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarında fırlatabiliyorlar ve onların kesiştikleri yerlerde de süper güç boyutları ortaya çıkıyor. O süper güç boyutları aslında yaşam boyutları olarak biliniyor. Kimler için? Bilinçler için. Hangi kıstasta dediğimizde makro kıymetteki kıstasta diyebiliriz. Karyamantas Onya'dan bahsetmiştik. Karyamantas Onya'nın açılımı neydi? Süper hükümranlık, süper güç boyutu ifadesini kullanıyorduk. İlahi teknolojinin sahibi olan varlıkların bulunduğu boyutlar diyorduk. Tanrısal özlerimizin bulunduğu boyutlar diye ifade ediyorduk. Zaten ifadelendirmeleri tek tek açtığımızda görüyoruz ki süper makro kıstastaki bir bilincin, yani bir bilincin oluşabileceği en üst kıstas süper makro bulunduğu niye idare ediyor? Sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarındaki her bir koordinatı idare edebiliyor. Çünkü o derecede bir yetkinliğe sahip, o derecede bir karaktere sahip ki biz onların hem süper makro diyoruz, hem tanrısal bilinç diyoruz, hem de ilahi idare kadronun içerisinde yer alabiliyorlar kendileri. Evet, onların bu etkinliği sayesinde zaten bu yaşamsal olguyu devreye sokuyoruz. Çekirdek dünyaya biz temel gözle bakıyoruz. Çünkü neyin çekirdeği? Varoluşun çekirdeği ve yaratılışın çekirdeği. Bir tanrısal öz, önce kendilerine ait, yani doğasallığının genel karakterine uygun olarak özünden sahip olmuş olduğu haslet, değer ve keyfiyetlerini önce olma bazında hakkını vermesi lazım ki yaratıya geçirebilsin diyoruz. Bu da bir prensip. Varoluş ve yaratılışın tamamı belli prensipler ve yasalar üzerinde kurulmuş. Ve her bir tanrı bu kurallara uymak zorunda. Tanrı ifadesini bir kez daha belirtmek isterim ki birçok öğretide de, birçok dersimizde de bunu belirteceğiz. Tanrı eşittir Allah değil. Buradaki Tanrı kavramı Allah'ın yüz görünüm noktasını en üst düzeyde devreye sokan bilinç potansiyellerine verilen ad. Allah'la Tanrı'yı o yüzden karşılaştırmayacağız veya kıyaslamayacağız. Biz Tanrı derken Allah'ı kastetmiyoruz. Bizim için Allah aksoy Rab. Yani mutlak varlıkta ve yoklukta olan her şeyin tek sahibi. Mutlak hükümran bilinç bizim için. Evet, konumuz yine tanrısal özlere geldik. Tanrısal özler dedik ki bir boyut oluşturdular. Bu boyut Alfa Nova karakterinde, çekirdek karakterde. Bu çekirdek karakter neden çekirdek? Varoluşa ait tüm bilgiyi ve yaratılışa ait tüm bilgiyi kendi varlığında saklı tutuyor, mevcut tutuyor ve kendine ait bir varoluş programı var ve kendisine ait bir seyir programı var ve programın icablarına uygun olarak da önce varoluşunu ve varoluşuna uygun seyri gerçekleştiriyor. Tek başına mı yapıyor bu boyut? Boyuttan kastım çekirdek dünya. Hayır tabii ki. Üzerinde yaşadığı her bir potansiyelle bu varoluşu gerçekleştirmekte, akabinden de yaratılışı gerçekleştirmeyi arzu etmekte. Bunu yaparken de üzerindeki bilinçlerin tabii etkileşimiyle de oluyor. Tek başına yapılmıyor diyoruz. Çünkü bizler de o varlığın üzerinde yaşıyoruz. Cevher otomasyon bilincine sahip bu varlığın üzerinde yaşıyoruz. Bitkiler de yaşıyor, hayvanlar da yaşıyor. Tabii ki elementler de yaşıyor. Ve hepimiz birbirimize etkileşim halindeyiz. Değil mi? Ama insan diğer türlere göre baktığımızda ne demiştik? Bir tanrısal özün kendini devreye sokmak isteyeceği karakterde veya yapısal kalıpta diyebiliriz. Peki bu robotik kalıbı diğerlerinden farklı kılan neydi? İnsan beyni. İnsan beyni ile hayvan beyni arasındaki fark aslında ikisinin de işlerine baktığımızda aynı. İşte hayatta kalmak için gerekli olan ihtiyaçları yine beyin kontrol ediyor. İşte beynin yapısındaki bilgilerle daha doğrusu vücudun idamesi sağlanıyor. Kalbin atışı, nefesin alışverişi, gözlerinin kapanışı, sesin duyuluşu gibi tüm aktivite hem hayvanda da hem de insanda da beyin tarafından kontrol ediliyor. Kişilik açısından baktığımızda hayvanlarda da kendilerine has bir kişilik olgusu olsa da insandaki gibi çeşitlilik de gözükmüyor. Standarda bağlanmış hayvanlarda, insanlarda çok çeşitlilik arz ediyor. İkisinde de DNA yapısı var ama hayvanın DNA'sı ile insanın DNA'sı arasında 0,5 derece
farklılık olsa dahi bu farklılıktan dolayı da türler arası çeşitlilik sağlanmakta. İnsan ve hayvan arasında bir başka daha özellik var. İki ayaklı olmasının dışında düşünce yapısı. Hayvanda düşünce yok ama insanda düşünce oluşuyor. Düşüncenin kalitesi arttıkça bilinç bu robotik kalıpta kendini daha rahat bir şekilde seyrettirebiliyor, tecelli ettirebiliyor. Ama şu anki konumuz insan beynindeki DNA'lara verilen programların nasıl olduğuyla alakalı. Evet, programlar nereye veriyor? Porlara. Por neye ait? Bir cevhere. Yani benim robotik kalıbımda bulunan DNA'ların genetik uzay dilimlerindeki porlar kime ait diye sorsanız benim tanrısal özbenliğime ait olur. Sizinkiler de sizin tanrısal özbenliğinize ait oluyor. Yani her bilinç, her tanrısal öz kendi cevheri oluş potansiyelinden bir parçayı aslında çekirdek dünyada deneyime sokuyor. Deneyim, yeryüzünde kazanılan edinimlerin bütünselliği. Şayet bu şekilde bir edinim olmazsa evrimsel faktörden de bahsetmemiz mümkün değil. Çünkü deneyim aynı zamanda insana veya varlıklara veya bilince neyi kazandırır? Doğru ve yanlışı ayırt etme iradesini de kazandırır. Veya ortama uyum sağlama özelliği de kazandırır. Böyle bir çeşitlilikte olan varlığın kalkıp da evrimsel siklüsünün kesikli olması beklenemez. Evrimsel siklüs daima bir teviye ileriye doğru devam etmekte. Hiçbir zaman geriye doğru da geri gitmemekte, geri doğru da adım atmamakta. Neden? Çünkü insan deniyor, yanılıyor. Varlıklar deniyorlar, yanılıyorlar ve daha üst seviyedeki hallerine ilerlemeye çalışıyorlar. Burada bahsettiğim evrimleşme, bilincin evrimleşmesi ve kullanılan formların evrimleşmesi.